Bu koyun da şeytan gibi. Peygamberin varlığı bilinirken kimse beni dinlemez. İnsanlara güneşi göstermemem lazım. Peygamberleri tarihte yaşamamış gibi bir pençe vurup kurduğu yere sermiş. Bu Yahudi milleti gökten düşmedi ki. Musa Aleyhisselam yaşamış mı, yaşamamış gibi. Biz Davut diyoruz, onlar David diyorlar. Biz Süleyman diyoruz, onlar Salomon diyorlar. Aristo'nun hayatından kim şüphe duyuyor? Ama peygamber olunca iş, acaba yaşamış mı? İsteyen insanlara biz gözlerine o milletleri ve kitaplarını sokarız. Herkesi aldatır, kandırır, zulmeder, canına kasteder, malına kasteder. Peki peygamberler yalnızca insanlara manevi rehberlik etmek için mi gönderilmişler? Tabii ki hayır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 1. Dünya Savaşı'nda Van'da, cephede Ruslar ve Ermenilerle savaşırken avcı hattında kaleme aldığı, bütün İslam alimleri tarafından fevkalade istihsan ve takdirle karşılanan İşaretül İcaz adlı harika bir tefsirinde beşer tarihini hülasa ettiği kısa bir sayfada bununla alakalı ihtiyacı ve hakikati bakın nasıl ifade etmiş. İnsan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir fıtrat ile yaratılmıştır. O mizaç yüzünden, o fıtratı yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeylere meyleder. Zinetli şeyleri arzu eder. İnsaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini, ihtiyaçlarını istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. İnsan bir kürkle tek başına dağ başında yaşamak için yaratılmadığından dolayı birçok ihtiyaçlara sahip ve ihtiyaç hissettiğinden bu ihtiyaçlarını gidermek için başka insanlarla beraber yaşamaya, ihtiyaçlarını karşılıklı mübadele etmeye, değiş tokuş yapmaya fıtraten muhtaç şekilde halk edilmiş. Mesela bir insanın doktora ihtiyacı vardır, mühendise ihtiyacı vardır, bakkala manava ihtiyacı vardır, bina yapmak için ustaya ihtiyacı vardır, terziye ihtiyacı vardır, ayakkabıcıya ihtiyacı vardır, eğitimciye ihtiyacı vardır, demirciye ihtiyacı vardır. Fakat bütün bunların hepsini kendisi olamayacağından dolayı kendi vakıf olduğu, sahip olduğu sanatın neticesinde elde ettiği her neyse onu bir başkasıyla değiş tokuş yaparak, mesela bende elma var, sizde yumurta varsa ben size elma veririm, sizden yumurta alırım. Bende ayakkabı var, sizde libas varsa ayakkabıyı veririm, libas alırım. Bende tıp var, sizde mühendislik varsa karşılıklı bu fenlerin neticesindeki sanatlarımızı birbirimizle değiş tokuş yaparak hayatımızdaki var olan ihtiyaçlarımızı birbirimizle karşılarız. İnsan bu sanatlara vakıf olmadığından ebnai cinsiyle teşriki mesai etmeye mecbur olur. Diğer insanlarla beraber hareket etmeye mecbur olur. Her birisi semere-i sayi ile çalışmasının neticesini arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Karşılıklı ihtiyaçlarını böylelikle giderebilsinler. Fakat insandaki kuvve-i şehviye diğer mahlukata Halık'ın, kainatın yaratıcısının vermediği hususiyetler ve özellikler insan nevinde şimdi gözüküyor. Bir koyun nevi gibi değil insan, karınca nevi gibi değil, inek sığır nevi gibi değil, balık nevi gibi değil. İnsanda bazı fıtrata ait olan istidat ve kabiliyetler sınırlandırılmadı. Kuvve-i şehvi kuvvetler, menfaatle alakalı kuvvetler, kuvve-i gazabiye, gadapla, öfkeyle alakalı kuvvetler ve kuvve-i akliye tahdit edilmediğinden, yani fıtraten onlara sınır konulmadığından. Bir koyun sürüsü içinde şöyle bir taksimat yapmıyoruz dikkat ederseniz. Bu koyun çok iyiliksever, hayırsever, melek gibi bir koyun. Herkesin yardımına koşar, alim ve fazıldır. Yemez yedirir, giymez giydirir. Çok iyidir, melek gibi. Bu koyun da şeytan gibi. Herkesi aldatır, kandırır, zulmeder, canına kasteder, malına kasteder. Herkesi dolandırır. Bu çok kötü, şeytan gibi. Böyle bir taksimat insan dışındaki diğer nevlerde gözükmüyor. İnsanın fıtratı acı bir şekilde halk edilmiş. Müsabakaya tabi tutulacak. Altınla bakırın, kömürle elmasın birbirinden
tefrik edilmesi için insan nev'i Cenab-ı Hakk'ın ezeldeki takdiriyle bir müsabakaya maruz bırakılacak. Bu müsabakada bu kuvveler serbest bırakıldı ve muamelatta şimdi insanlarla beraber yaşarken bu kuvvelerin serbest bırakılmasından mütevellit kaynaklanan suistimallar şimdi gerçekleşecek. Ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vuku'a gelir. Bu tecavüzleri önlemek için o değiş tokuşu, komşuluk yaparken, ticaret yaparken, arkadaşlık yaparken, eş olurken, kardeş olurken, baba olurken, toplumda hülasa yaşarken, diğer insanlarla olan münasebetlerimizin tanzimi için, bir nizama, bir düzene, bir intizama konulması için, adil olması için bir kanuna ihtiyaç var. Şeriata ihtiyaç var. Bu tecavüzleri önlemek için cemaat-i insaniye çalışmalarının semerlerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lakin adalet olması gerekiyor. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki yani hayatı bütünüyle gören, fertleri bütünüyle gören, fertler arasındaki münasebetleri bilen, hangisinin hukukunun, hakkının nereye kadar olduğunu bilen bir külli akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Peki bu ne olabilir? Buradaki adalet kime göre olacak şimdi? Malum meşhur bir hikaye var. Aslan, kurt ve tilki arkadaş olmuşlar. Beraber çalışmaların neticesinde bir geyik avlamışlar. Aslan kurda demiş ki paylaştır. Kurt demiş ki efendim bu büyük parça sizindir. Elbette büyük olduğunuz için. Ondan daha küçük olan parça bu da benim. Bu en küçük olan parça da tilkinindir demiş. Aslan bir pençe vurup kurdu yere sermiş. Şimdi tilkiye söylemiş. Sen paylaştır. Tilki demiş ki efendim hepsi sizin. Aslan demiş ki aferin bu adaletli taksimatı nereden öğrendin demiş. Tilki şu yerde yatan kurttan öğrendim demiş. Dolayısıyla insanlık adalete muhtaç. Fiillerini, diğer insanlarla olan münasebetlerini tanzime ihtiyacı var. Peki ama buradaki kanunlar, buradaki şeriatlar, buradaki düstur prensipler kime göre olacak şimdi? Bana göre mi? Size göre mi? Amerika'ya göre mi? İsrail'e göre mi? Kime göre olacak şimdi? Hepsi de kendinin adil olduğunu söylüyor. Öyle külli bir akılda ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Ancak ilahi kaynaklı olması gerekiyor. Eşyayı yaratan elbette eşyanın hukukunu da tayin eden, elbette hukuka göre nizamı da gönderen yine o olacak. Yaratan kimse hukuku da o belirleyecek. Sonra o şeriatın tesirini, peki şeriat olsa bile şimdi, onun tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci, o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber o şeriatın sahibi ve mercisi olacak. İnsanlar ona müracaat edecek. Aralarındaki muamelattaki hakkın ve hukukun, adaletin tecellisini ondan isteyecekler. Çünkü onun elinde ilahi bir şeriat, ilahi bir kanun var. Hakkı, hukuku, adaleti tayin eden, tespit eden ilahi düstur ve prensiplere sahip o peygamber. Peki peygamber olan zata niçin itimat edecekler? Peygamber olan zatında zahiren ve batinen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için ulvi bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi hem manevi hem maddi bir ulviyet ve imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi yani onu diğer insanlardan ayıran, insanların ona itimat etmesine sebebiyet verecek, ona tabi olmasını netice verecek maddi ve manevi ulvi bir imtiyaza onlardan farklı olduğuna dair bir ihtiyacı olacak. Halik ile olan derece-i münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Yani beni Allah gönderdi derken insanlar ona soracaklar delilin nedir? O da diyecek ki işte elimdeki mucizeler. Sizin aciz olduğunuz, kuvvet ve kudretinizin yetmediği, beşerin onun karşısında aziyetini görüp hissettiği, benim onun tarafından yani Allah tarafından teyit ve tasdikim hükmünde olan elimdeki mucizeler benim delilimdir diyecek. İnsanlar da o mucizeleri görüp o zata tabi olacaklar. Hüküm ve adaletin icrasını ondan bekleyecekler. Böylelikle toplum hayatı, içtimai hayat tanzim edilmiş olacak. Adalet tahakkuk etmiş olacak. Allah'ın kainatta koyduğu kanunlarla, tekvini kanunlar diye isimlendirdiğimiz tabiattaki kanunlarla
Nasıl kainatın şu anki mevcut olan nizamı, intizamı, güzelliği, fevkaladeliği, mükemmelliği ortaya çıkıyor, tezahür ediyorsa, şeriatın gönderilmesiyle beşer nevine, şimdi insanlık nevine, aynen onun yansıması olan, kainattaki kanunların yansıması olan, insan dünyasındaki hukuk, adalet, şeriatın tespit ettiği meseleler aynen insan nevinde de mükemmeliyeti, güzelliği, kemalatı ferdi olarak ve nev olarak, içtimai olarak, millet olarak, devlet olarak netice verecek. Fakat peygamberlerin getirdikleri düsturu prensiplere, kaide, kurallara, insanlığın menfaatı olan, hakiki adaletin tahakkukuna sebebiyet verecek olan bu kaide ve kurallara eğer ben tabi olmak istemez isem değişik sebeplerden, o sebeplere şimdi girmeyeceğiz. Küfrün, inkarın, dalaletin kaynağından, menbaından bahsetmeyeceğiz. Ama eğer ben o şeriata, düstura, prensibe, kanuna, ilahi semavi fermana tabi olmak istemiyorsam şimdi ne yapmam lazım? Peygamber ortada dururken, peygamberin varlığı bilinirken kimse beni dinlemez. Ben peygambere mi tabi olurum? Allah tarafından teyit ve tasdik edilmiş, elinde de mucizeler bulunan zat mı benim rehberim ve önderim olur? Yoksa tamamen hezeyanlardan ibaret olan fikir ve düşüncelerin peşinden mi giderim? Bu şuna benziyor bakın. Mum ışığıyla güneşin mukayesesi gibi. Güneşe mi tabi olurum? Zayıf, hemen sönmek üzere olan, titreyen, ufak bir rüzgarda kaybolup gidecek olan mum ışığına mı tabi olurum? Hiç kimse güneş dururken o yalancı mum ışığına tabi olmayacaktır. Onun için güneşi kapatmam lazım. Güneşi perdelemem lazım. İnsanlara güneşi göstermemem lazım. Perdeyi kapatıp küfür inkar etmek, perdelemek demektir zaten. Hariçteki güneşten insanları mahrum bıraktığında küçücük cılız bir ışık bile insanları şimdi celbetmek için yeterli olacaktır. Onun için peygamberleri unutturmak gerekiyor. Peygamberleri tarihte yaşamamış gibi, onları mitoloji gibi, onları masal gibi, onları efsane gibi göstermek mecburiyeti olacak şimdi. Musa Aleyhisselam yaşamış mı, yaşamamış gibi. Hezeyanvari sözlerin kaynağı bu olacak şimdi. Düşünün şu anki milyonlarca Yahudi milleti. Her dönemde, her asırda, maziye doğru gittiğimizde şimdi 100 sene, 500 sene, 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene öncesine gittiğimiz her devirde bu insanlar var. Tevrat, Zebur her devirde var. Bunlar nasıl inkar edilebilir? Mebadi zaruriye de tabir edilen zaruri başlangıçlar vardır. Bu Yahudi milleti gökten düşmedi ki. Bunun bir başlangıcı, menbaı, kaynağı olması zaruri şimdi. Ortada Tevrat varken, onun düsturu, prensibi, hayatı kendine rehber edilen her asırda milyonlarca insan varken onun başlangıcı hükmünde olan peygamberin varlığından nasıl şüphe duyulabilir? Bundan şüphe duyan bir insanın dünyadaki hiçbir şeyin varlığından emin olmaması gerekiyor. Çünkü ondan o kadar kuvvetli gelen başka bir haber ve kaynak yok. İnsanlığın elinde peygamberlerden daha sağlam bir haber yok. 1500 sene öncesine gittiğimizde Hz. Peygamber'den daha ziyade hayatıyla alakalı detaylı bilgi sahibi olduğumuz hangi insan var? 2000 sene öncesine gittiğimizde İsa Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı daha detaylı bilgi sahibi olduğumuz hangi insan var? 3000 sene öncesine gittiğimizde Musa Aleyhisselam'ın hayatıyla detaylı bilgi sahibi olduğumuz gibi başka hangi insan var? Firavun var. Firavun'dan haberdar olmamızın, ondan bahsedilmesinin sebebi ise yine Musa Aleyhisselam olan macerası, teması, münasebeti oluyor. 4000 sene öncesine gittiğimizde İbrahim Aleyhisselam'dan başka hangi insan var hayatıyla alakalı detaylı bilgi sahibi olduğumuz? Ve bunlar dikkat edin her kavim, millet, coğrafyada varlar. Her milletin onlarla alakalı, hayatlarıyla alakalı kıssaları ve menkıbeleri, hatta hala hayatlar canlı şekilde devam ediyor. İsimleri yaşıyor. Biz İbrahim diyoruz, onlar Abraham diyorlar. Biz Davut diyoruz, onlar David diyorlar. Biz Süleyman diyoruz, onlar Salomon diyorlar. Biz Mihail diyoruz, onlar aynısıyla Mihail diyorlar veya Michael diyorlar. Biz Danyal diyoruz, onlar da Danyal diyorlar. Biz Yusuf diyoruz, onlar Joseph diyorlar. İlahi, bunlar ayrı ayrı milletler, ayrı ayrı coğrafyalar. Ama onların hayatları ve isimleri hep yaşıyor. Aristo'nun hayatından kim şüphe duyuyor? Peki Sokrates'in hayatından, Eflatun'un, Hipokrat'ın, falan felsefecinin, Marx'ın hayatından şüphe duyan, Darwin'in hayatından şüphe duyan bunlardan yok.
hiçbirinin hayatı peygamber kadar detaylı nakledilmedi. Kayıt altına alınmadı. Bunlardan şüphe duymak yok. Sümerlerin Gılgamış destanından kim şüphe duyar? Kimse şüphe duymaz. Bilkent'te okuturlar. İlyada destanından kim şüphe duyar? Şüphe duymuyorlar, okutuyorlar. Truvallardan kim şüphe duyar? Duymazlar, filmini çekiyorlar. Ama peygamber olunca iş, acaba yaşamış mı? Acaba var mı? Acaba bu kadar eseri varken, varlığının tereşşuh hükmünde bu kadar ona tabi olan insanların varlığı halen devam ederken, kitapları ortadayken, o peygamberler hakkında şüphe iras etmek, şüphe vermeye çalışmak isteyen insanlara biz gözlerine o milletleri ve kitaplarını sokarız. O ümmetler, o milletler, o kitaplar inkar edilemeden onların varlığı da elbette inkar edilemeyecek. Evet, şimdi isterseniz Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam getirdiği şeriata bir parça bakalım. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın hakaiki, fıtratın kanunundaki muvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın rabıtalarına lazım gelen münasebetleri ihlal etmemiştir. Zaman uzadıkça aralarında ittisal peyda olmuştur. Bundan anlaşılır ki İslamiyet nevi beşer için fıtri bir dindir ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegane bir amildir. Ve şu asar-ı tavilede, bu uzun asırlarda, şu müsaademat-ı azime içinde, bu azim inkılaplar, değişiklikler, yıkılışlar, yeniden yapılışlar içerisinde hakaikını muhafaza, belki daha ziyade inkişafa getirdiğinden gösterir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleği hiçbir vakit mahvolmayan hak üzerine müessestir. Şeriat-ı İslamiye akli bürhanlar üzerine bina edilmiştir. Bu şeriat ulûm-i esasiyenin hayati noktalarını tamamıyla tazammun etmiş olan ulûm ve fünundan mülahhastır. Onların hülasası, özeti hükmündedir. Ve tezhibür ruh, ruhun kemali, riyazetül kalp, kalbin terbiyesi, terbiyetül vicdan, vicdanın terbiye edilmesi, tedbirül ceset, tedbirül menzil, siyasetül medeniye, nizamatül alem, alemin düzeni, hukuk, muamelat, adab-ı içtimaiye, içtimai adaplar, kanunlar, düstur, prensipler vesaire vesaire gibi. Ulûm ve fünunun ihtiva ettikleri esasatın fihristesi şeriat-ı İslamiyedir. Ve aynı zamanda lüzum görülen meselelerde ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. Lüzumu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan meselelerde veyahut zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda bir fezleke ile, bir hülasa, bir özetle icmal etmiştir. Yani esasları vaz etmiş, ortaya koymuş. Fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edilecek füruatı, yani teferruatı akılların meşveretine havale etmiştir. Böyle bir şeriatın ihtiva ettiği fenlerin 1/3 bile şu zaman-ı terakkide en medeni yerlerde en zeki bir insanda bulunamaz. Binaenaleyh bundan dolayıdır ki vicdanı insaf ile müzeyyen olan bir zat bu şeriatın hakikatinin bütün zamanlarda bilhassa eski zamanda takat-ı beşereden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder. Evet, zahiren İslamiyet dairesine girmeyen düşman filozofları bile bu hakikati tasdik etmişlerdir. Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin.